Herkese merhabalar, Salih Demir ben. Bugün sizlerle birlikte Hisar Mahallesi'nde bulunan 4+1 inşası yeni tamamlanmış olan havuzlu site içerisinde bahçeli, 4 banyolu, ikiz bir villa incelemeye geldik. Şu an bulunduğumuz kısım sitemizin tam orta noktası. Buraya site diyorum fakat sadece havuz alanları, havuz kısmını ortak kullanıyorsunuz. Çünkü herkesin girişi ve bahçesi kendine ait olmuş oluyor. Burayı müstakil olarak da düşünebilirsiniz. Şu an sizleri gezdireceğim villamız hemen şu karşı tarafta duran villamız. Bunun her iki tane giriş kapısı var. Biz sağdakinden gireceğiz. İkiz bir villa olmasından dolayı biz size burayı göstermeye, tarif etmeye çalışacağız. Öncelikle videoya başladığım kısım sitemize ait olan havuz alanı. Şöyle bakacak olursak oldukça geniş bir havuz kısmımız burada yer alıyor. Şu an Haziran ayında olmamıza rağmen havuzu aktif, kullanılır vaziyette. Bahçesi oldukça düzenli. Tabii yakın tarihlerde çok fazla yerleri geziyoruz, dolaşıyoruz ve hala Temmuz, Ağustos'u bekleyen siteler oluyor genel itibariyle. Çünkü insanların tam kalabalık olmasını bekliyorlar. Ama burada öyle bir problem yok. Burası uzun zamandan beridir havuzu açık, bahçesi yaz kış sürekli bakılan, sürekli budanan bir bahçesi var. Havuzumuz oldukça geniş. Ve bahçe alanımız, şu orta yürüyüş alanlarımız oldukça güzel ve ben size ayrıyeten girişlerini de göstereceğim. Fakat şu an gezeceğimiz villamızın salon kısmına inmek istersek buradan, eğer giriş katından girmek istersek çelik kapı girişi ise bu taraftan doğru başlıyor. Ben size villanın giriş kısmını göstereceğim. Özellikle şuradan da görebileceğiniz üzere villamızın bina kimlik sertifikası üzerine asılmış vaziyette. Bu ne demek oluyor? Bu inşaat tamamlandıktan sonra tüm inşa özelliklerine göre yapılmasından dolayı iskanı almaya hak kazandı demek oluyor ve şu an bu sizi gezdirdiğimiz villanın hiçbir satışa engel, hiçbir problemi olmadığını size gösteriyor. Evet, şimdi çelik kapımızı kapatalım. Çelik kapıyı kapadıktan sonra şu an bu bahsettiğimiz villamız triplex. Biz şu an orta kattayız. Hemen şöyle kafamızı sol tarafa çevirdiğimizde alt katta salona inen bölüm var. Buraya istersek bahçe kısmından da girebiliyoruz. Ve üst katta yatak odaları, daha doğrusu ebeveyn banyolu yatak odaları yukarıda. Ben size şimdi sağ taraftan itibaren yavaş yavaş anlata göstermeye çalışacağım. Tabii elektriğimiz var fakat bazı yerlere daha aydınlatma ampulleri takılmadığı için bazen karanlık çıkan noktalar olabilir. Bundan en başından uyarayım sizleri. Öncelikle giriş katta ortak kullanım banyosu olarak adlandırdığımız bir banyomuz yer alıyor. Şöyle bakacak olursak bir sehpa görüntüsünde ayaklı bir banyo dolabımız burada mevcut. Lavabo altlı olarak gördüğünüz. Lavabomuz yerden yüksek, oldukça şık bir görüntüde. Şöyle gördüğünüz bir çanak gibi duruyor. Yani standart alışılmış olan dikdörtgen, ortası oyuk lavabolardan değil. Bu villayı zaten size özellikle böyle detaylıca bahsetmemin sebebi videoya başlamadan önce ben içerisini detaylı bir şekilde gezdim. Ve gördüğüm detaylar çok hoşuma gitti. Bunları tek tek size tane tane anlatmaya çalışacağım. Şimdi banyoyu isterseniz yavaşça sonlandıralım çünkü daha farklı noktaları da gezeceğiz. Burada kullanılan ürünleri size kısa bahsedeyim. Çeşmemiz ve Evyemiz ne varsın ürünleri. Onun dışında kullanılan bu malzemeler, hani görebildiğim kadarını tabii size göstermeye çalışıyorum. Şöyle, bunun üstünde herhangi bir markası şu an için bulunmuyor. Tabi bu banyolarda artık son zamanlarda özellikle duşakabinlerin içinde yapılan şu ahşap detaylı görüntü benim oldukça hoşuma gidiyor. Bunlar aslında ahşap değil, bunlar seramik. Şöyle duyabilirsiniz. Ama ahşap renginde seçilmesinden dolayı sanki bir saunanın içindeymiş gibi ya da farklı bir özellikle yapılmış gibi gözüküyor. Oldukça orijinal gözüküyor ve çok tatlı gözüküyor bunlar. Şimdi baktığımızda ilk önce birinci odamızdan başlayalım. Sıra sıra gezeceğiz. Toplam 4 odamız var. Dediğim gibi birinci odamızdan girdikten sonra şöyle kapıyı da kapatalım. Karşılıklı olarak hem ileride hem sağ tarafta oldukça büyük camekan alanlar burada mevcut. Burada tabi açıkçası bunlar Fransız balkon olarak nitelendirdiğimiz, şöyle açalım. Sadece şöyle, burası karartma cam, burası aydınlık. Şuradan baktığınızda daha net görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Buradan çıktığınızda hemen havuz seviyesindeyiz. Oldukça güzel. Alt tarafta bahçemiz var, oraya da değineceğim. Oraya en son inmeyi planlıyorum.
Şu an bulunduğumuz konum sitemizin köşe konumunda ve ön cepheye bakan konumu. Hemen şu karşı tarafta gördüğünüz üzere ana cadde yer alıyor. Bu Didim'den Mavişehir'e doğru gittiğiniz yol üzerinde kalmış oluyor. Hem ana yola yakınız, hem alışveriş noktalarına, benzin istasyonlarına, tabii ki bununla birlikte minibüs güzergahına tam üstündeyiz. Yani burayı kaçırmamanız için hiçbir fırsat yok, hiçbir engel yok. Oldukça mantıklı, oldukça güzel bir villa burası. Tabii şurada küçük bazı detaylar var. Boya rutuşları daha sonrası yapılacak yerlerimiz var. Bunları gördüğünüz zaman videoda takılı kalmayın. Çünkü küçük rutuş boyaları isteyen yerler bulunuyor. Bunlar inşaat aşamasında malzemelerin sürtmesinden dolayı olabilir. Daha farklı nedenlerle olabilir. Bu rutuş boyaları daha sonra atılıp size teslim ediliyor olacak. Şimdi geçelim diğer odamıza. Bu odamız da yine az önce baktığımız gibi ön cephe, yol cephesine doğru bakıyor. Oldukça geniş. Bu villamızın özellikle birazdan salona indiğimde şaşıracaksınız. Oldukça büyük bir salonu var ve bahçeyle birlikte bütünleştiği zaman daha da geniş bir kullanım alanı sizlere sunuyor. Benim göz hesabı size çıkartıp söyleyebileceğim kullanım metrekaresi yaklaşık 150'nin üzerinde bir metrekare kullanım alanı var. 3 katlı olmasından dolayı bu 170-180'lere kadar çıkabiliyor. Şimdi yatak odalarımızdan diğerine baktığımızda burası senin çift kişilik bir yatak odası olarak kullanabileceğiniz veya genç odası olarak kullanabileceğiniz güzel, makul bir oda. Şöyle baktığımızda geniş pencereler yine ön tarafa doğru bakıyor. Karşı tarafta bir TV ünitesi koyabileceğimiz alan, yine tavanda gördüğünüz gibi spot aydınlatmalar, dekoratif led aydınlatmalar burada kullanılıyor. Zeminde ahşap renkli parke çalışmalarımız mevcut. Ben özellikle şunu da anlatalım, ondan sonra geçelim. Ve kat kaloriferi tesisatı bağlatmak isterseniz şöyle gösterelim. Burada yerleri hazır. Yaz-kış kullanımlar için villayı sıcak tutmak için bir kalorifer tesisatı daha sonrasında ekletebilirsiniz. Benim özellikle en çok dikkatimi çeken ve benim en çok beğendiğim nokta şu iç kapıların görüntüleri oldu. Kapılar beyaz renkte, lake kaplamalı, Amerikan kapı bunlar. Aynı zamanda kulpları metal, daha doğrusu mat siyah renkte ve çerçeveler de siyah renkte. Ve ortasındaki şu işleme oldukça spor, modern bir tarz yaratmış. Oldukça güzel. Yine burada gördüğünüz gibi bir ince detay çizgili, şöyle çizgili, daha da yakından gösterelim. Füme renkte çerçeveler ve siyah düğmeler var. Bunlar bile oldukça bir değişik gösteriyor. Yani alışılmışın dışında özelliklere sahip burası. Şimdi dilerseniz üst kata çıkalım. Üst kata çıktığımızda merdiven boşluklarında hem aydınlatmamız hem bir penceremiz burada mevcut. Üst kata çıktığımızda ise biliyorsunuz yazlık amaçlı kullanılan villaların üst katları genellikle küçük olur ve misafire yönelik olur. Ebeveyn banyolu gibi. Burası da onlardan bir tanesi. Fakat bunun dediğim gibi diğerlerinden farkı metrekare oldukça büyük. Şimdi birinci yatak odamızdan girdikten sonra hemen sağ tarafta bir ebeveyn banyosu yer alıyor. Buraya baktığımızda aşağıdaki banyo ile aynı materyaller kullanıldığı için çok fazla burada incelememize lüzum görmedim. Banyo dolabımızı şöyle göstermek istiyorum. Hemen karşı tarafta klozetimiz ve sağ tarafta yer alan, şöyle kapıyı kapatıp geçtiğimiz bir duşakabin alanı burada mevcut. Şimdi gelelim buradaki gardırop payına. Şu sağ taraftaki gördüğümüz alan şöyle yatak odasından bağımsız bir şekilde buraya bir gömme gardırop çalışması yapabilirsiniz. Şöyle uzaklaşayım. Şuradan itibaren kapıya olan kısma kadar bir gömme gardırop çalışması yapabilirsiniz. Zaten buraya çamaşır makinesi olarak düşünülen bir alan var. Bunu isterseniz buraya, isterseniz farklı bir noktaya da konumlandırabilirsiniz. Şöyle yatak odamıza baktığımızda 3 adet penceresi bulunan oldukça ferah ve havadar bir yatak odası. Şöyle çıktığımda tabii artık üst katın da vermiş olduğu bir güzellikle daha fazla bir geniş açıya burada sahibiz. Manzara gitgide genişledi. Şöyle tekrar kafamı sağa çevirdiğimde ise villanın bütün detaylarını, daha doğrusu odanın tüm detaylarını görebiliyorum. Birazdan şuradan balkona çıkacağım. Tekrar etmem gerekirse odaya giriş yaptığım kısım burasıydı. Karşı tarafta ebeveyn banyosu ve burada balkon alanı vardı. Şimdi dilerseniz balkon alanına çıkalım. Çünkü balkonu bile gayet büyük. Hani odaya ait bir balkon olmasına rağmen oldukça geniş ve burası yine cam mekanla kapatılmış.
Ve şöyle videoya başladığım noktayı ben size tekrar göstermek istiyorum. Havuz başından başlamıştık videomuza. Şu sağ taraf ve sol taraf olmak üzere peyzaj çalışmalarını görebiliyorsunuz. Ve birazdan alt kata indiğimde size kendi bahçemizi göstereceğim. Aşağıdaki bahçe tamamen hem girişi, videonun başında dediğim gibi hem girişler müstakil hem bahçeler müstakil. Tek ortak kullandığımız yer havuz olmuş oluyor. Şimdi bu odayı da tamamladıktan sonra şöyle diğer yatak odamıza geçiş yapalım. Burada ise yine sol tarafta şöyle gösterelim. Bir tane daha burada banyomuz var. Bu toplamda size göstermiş olduğum 3. banyo. 4+1 bir villa içerisinde 3 banyomuz, bir tuvaletimiz var. Bu oldukça güzel düşünülmüş. Yani burada sadece amaç hani bir inşaat yapıp satmak değil, insanlara keyifli bir yaşam alanı oluşturmak. Buna çok dikkat edilmiş. Ki zaten kullandığımız ürünler şu şekilde gösterelim. Oldukça şık ve göze hitap eden ürünler. Yani klasik böyle apartmanvari bir villa, yapılan villalardan değil burası. Burada her şey ince ince, noktası noktasına varana kadar ince ince düşünülmüş yerler. Ve burası da yine size misafir gelen karı koca çiftler için, aileler için verebileceğiniz böyle misafir odası, bir çift kişilik oda olarak düşünebilirsiniz. Yine tüm odalarda da şöyle gördüğünüz gibi spot aydınlatmalar, led aydınlatmalar mevcut. Bakış açımız hep ana yol, hep bir geniş arazi. Buradan hatta biraz şöyle göstermek istiyorum ama açıyla alakalı sanıyorum pek gösteremeyeceğim. Şu ağaçlık kısımlar Apollon Tapınağı'nın olduğu kısım, o istikamete doğru şu an bakıyoruz. Yenihisar olarak adlandırılan Apollon Tapınağı'na da burada hatırlatalım. Eğer Didim'i daha yeni duyduysanız, pek bilmediğiniz bir yerse Google üzerinden araştırmanızı isterim. Apollon Tapınağı burada meşhur ve turistik tarihi gezilecek noktalardan bir tanesi. Yine buradan şimdi pencerelerimizi kapatıp ben sizi alt kata doğru, bahçeye doğru götürmek istiyorum. Bu arada merdiven boşluğundaki de detayları atlamayalım. Üst tarafta şöyle gördüğünüz gibi ahşap çalışması, spot aydınlatmalar, yine zeminde mavi renkli ayak aydınlatmaları burada mevcut. Ve buradan tabi çatıya çıkmak isterseniz çatı işleriniz için de şuradaki pencereyi kullanarak çatıya erişiminiz mümkün. Şimdi hızlı bir şekilde merdivenleri ineceğiz. Ondan sonra size en çok kullanacağınız, özellikle bayanların en çok merak ettiği mutfak, dolap kısımlarından bahsedeceğiz. Mutfağı ve bahçe alanı. Şimdi merdivenleri tamamladıktan sonra triplex villamızın en alt katına indik. Buraya isterseniz çelik kapıdan da girebilirsiniz, isterseniz bahçe katından da girebilirsiniz. İndikten sonra, merdivenleri tamamladıktan sonra şöyle sağ tarafta gördüğünüz bir merdiven altını değerlendirdiğimiz bir tuvalet alanı burada yer alıyor. Burada bahsettiğim gibi duşakabin alanı yok. Burası toplamda 3 banyo, bir tuvaletten oluşan bir villa. Evet, şimdi şöyle en köşe konumdan sizlere göstermeye çalışacağım. Evet, şu an villamızın salon kısmına geldik. Burası oldukça büyük. Yaklaşık 30-35 metrekare arasında çok rahat bir şekilde bunu söyleyebilirim. Bir genişlikte salon alanımız burada mevcut. Oldukça büyük, oldukça kalabalık aileler için ideal boyutta bir villa tanıttık size. 4 oda ve 1 salon burada sizlere gösterdik. Yine şöyle en köşe konumdan itibaren yavaş bir şekilde sizlere göstereyim. Bu geniş salonumuzdaki küçük detaylara şimdi değinelim. Burada 2 tane farklı televizyon asabilmeniz için bir bu duvar, bir de şu duvar olmak üzere 2 tane farklı bağlantı noktası burada düşünülmüş. Bunun tabi avantajı ne olabilir diyeceksiniz. Öncelikle burada koyduğunuz televizyonu şöyle koltuk grubunu yerleştirdiğinizde çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Sol tarafta olan televizyon ünitesini ise tabi burada bu camlar şöyle gösterelim, boşuna düşünülmemiş. Hemen şu karşı tarafa akşam yemeğinizi yerken oturduğunuzda, balkon masa takımlarınızı koyduğunuzda şu şekilde televizyonunuzu seyredebilmeniz için düşünülen bir TV ünite alanında oraya tasarlanılmış
bunu çok rahat bir şekilde yaz aylarında kullanabileceğiniz güzel bir tasarım olmuş diyebiliriz. Şimdi gelelim mutfak kısımlarına. Bayanların en çok merak ettiği mutfak alanına. Hatta şöyle salonun da kapısını bir kapatalım. Şöyle tuvaletin kapısını kapatalım. Burada gördüğünüz üzere oldukça geniş bir mutfak tezgah alanımız var. Yukarıdan başlamamız gerekirse yine led aydınlatmalar, spot aydınlatmalar, hatta buraya tekrar yine bir aydınlatma daha gelecek. Kablolarını şöyle açıkta görüyorsunuz şu anda. Oraya da bir aydınlatma gelecek. Ya da dilerseniz buraya kuaför salonlarında bulunan şöyle tekli siyah başlıklı böyle spot aydınlatma da ekstradan koyabilirsiniz. Mutfak tezgahını aydınlatmak için ya da tabii her yerde sıkça karşılaştığımız tezgah altı ledlerle de bunu sağlayabiliyorsunuz. Bu şekilde baktığımızda mutfak dolaplarımız nispeten daha büyük, daha önce gezdiğimiz yerlere göre. Örnek veriyorum, bir çekmece açayım ben size. Bu çekmece tencerelerinizi koyabileceğiniz derince bir çekmece alanı. Şurası tabak, çatal, kaşık, bıçaklarınızı koyabileceğiniz bir çekmece alanı. Oldukça geniş. Yani açıp kapatırken bile bayağı zaman geçiyor diyebilirim. Oldukça derin çünkü. Şöyle baktığımızda hatta bunlarda sanıyorum stop sistemi de burada mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi kendini yavaşça içeri çekiyor. Burada şöyle akordeon sistem, umarım net gösterebiliyorumdur. Akordeon sistem mutfak kapaklarımız burada mevcut. Yine burada da aynı şekilde katlanan şu şekilde. Yani üst katlara, üst dolaplara erişim zor olacağından dolayı, hatta bakarsınız benim boyum 1.79, yine ben bile zorlanabilirim. Çok az bir payla açabiliyorum üst tarafları. Yine aynı şekilde bunları da burada da ne derler, amortisör sistemiyle birlikte olan kapaklar var. Yani herhangi bir pat küt ses çıkmadan kullanabileceğiniz oldukça güzel düşünülmüş mutfak alanları bunlar. Şurada gördüğünüz gibi ankastre fırınımız ve buraya isterseniz bir mikrodalga fırın ilave olarak ekleyebilirsiniz. Burada Silverline'ın ürünleri bunlar. Şöyle gösterelim. Yine burada da ankastre şöyle gördüğünüz gibi bir ocağımız yer alıyor. Oldukça güzel, oldukça şık. Bu da yine aynı marka kullanılmış. Burada yine aspiratörümüz, davlumbaz şöyle aspiratörümüz burada mevcut. Yine burada kullanılan renkler siyah, daha doğrusu şöyle söyleyelim. Kulplarımız siyah renkli, kapaklar gördüğünüz gibi beyaz renkli ve alt taraftaki kapaklarımız füme renkli. Oldukça güzel bir bütünlük sağlamış siyah, beyaz ve gri'nin, fümenin birleşimiyle alakalı. Burada baktığımızda son olarak mutfak tezgahımız şöyle gördüğünüz gibi hem tezgahımız hem ebeğimiz taş olarak düşünülmüş. Yine burada birden fazla sayıda elektrik aydınlatmaları, elektrik prizleri burada mevcut. Mutfak aletlerinizi kullanabilmeniz için. Yani kısacası bu villa hakikaten yaşanılabilir, keyfe yönelik, konfora yönelik düşünülen bir villa. Mimarisi bu şekilde yapılmış. Ki tüm balkon kapılarında, pencerelerde şöyle gösterelim. Elektrikli panjur sistemi buralarda mevcut. Ben şu an resim çekeceğim için hepsini açmıştım. Video çekeceğimiz için. Villanın aydınlık olmasını istediğim için hepsini açmıştım. Siz tek tek onları kontrol edebiliyorsunuz. Evet, şu an çıktık bahçe kısmımıza. Şu an en köşe tarafa geçeyim. Öyle sizlere göstereyim. Bahçe kısmında gördüğünüz gibi zeminde ahşap renkli kullanılan, yine duşakabinlerde de gördüğümüz ahşap renkli kullanılan seramikler burada mevcut. Burada sıra halinde şöyle gösterelim, bir yeşil alanınız burada sizlere sunulmuş. Bu tabii çok fazla ekim dikim yapmak açısından değil ama renkli renkli çiçeklerinizi ekebilmeniz için düşünülen sıra bahçe burası. Geniş bahçe ise burası. Buraya daha farklı, daha büyük bitkilerinizi şu şekilde ekebilirsiniz ya da dilerseniz şu bölümü, taş kısmını biraz daha geliştirebilirsiniz. Buranın artık peyzajı sizin keyfinize göre yapılacak. Yani siz nasıl isterseniz öyle yapacaksınız. Buradan yaklaşık bir 5-6 basamak çıkaraktan havuza girmeniz çok kolay oluyor. Şöyle gösterelim. Direkt havuza atlayıp buradan tekrardan gelip gölgede soğuk içeceklerinizi içebilirsiniz. Oldukça güzel düşünülmüş. Bahçesi çok kullanışlı. Şöyle gördüğünüz gibi boydan boya L bir bahçe alanı var. Oldukça güzel, oldukça şık kullanılmış. Dilerseniz burada bir küçük detay da sizlere bahsetmek istiyorum. Tabii ön tarafımız şu an için boş. Yarın bir gün bir yapılaşma gelirse tabii arada bir yol olacak. Siz buradan bir çıkış kapısı isterseniz kendinize daha sonrasında yapabilirsiniz. Değilse zaten çok zor değil.
Hemen ilerideki yaklaşık nasıl diyeyim size bir 30 metre ileriden sitenin ana giriş kapısını kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim artık neyi merak ediyoruz. Konumu hemen hemen anlamışsınızdır ama tekrar bir özet geçeceğim. Villanın tüm detaylarını ben size anlatmaya çalıştım. Tabi biraz havada sıcak, dilim de kurudu açıkçası sürekli konuşmaktan. Video kaç dakika oldu bilmiyorum ama dilim şu an yapışmak üzere, çok zor konuşuyorum. O yüzden çok kısa fiyat bilgisi de verip videoyu sonlandırmak istiyorum. Bulunduğumuz yer Hisar Mahallesi'ndeydi. Dediğim gibi Mavişehir yolu üstündeyiz. 4+1 triplex 0 yaşında 2024 yapımı bir villa sizlere tanıtmaya çalıştım. Burada siteye ait bir ortak havuz var. Tabii girişlerimiz ve bahçelerimiz kendimize ait müstakil. Ortak kullanım alanı olan havuz sadece ortak kullandığımız bir nokta. Güzel bir site, güzel bir villa. Ben çok beğendim. Tüm detaylarıyla size aktarmaya çalıştım. Bu villamız 4+1'di. Dilerseniz burada farklı fiyata 5+1 villamız da burada mevcut. Ben bunu tanıttığım için bunun fiyatını sizlere söylemek istiyorum. Bu tanıtmış olduğumuz villanın fiyatı Haziran 2024 itibariyle 220.000 euro. Evet, tekrar ediyorum fiyatını. Haziran 2024 itibariyle fiyatı 220.000 euro. Bu bana soracak olursanız gayet mantıklı fiyat ve konfor açısından, lokasyon açısından ve mimari açısından oldukça mantıklı bir fiyatı var bu villamızın. Tabii bunu da beğenmeniz takdirinde son kez bir pazarlık aşaması oluşturulacaktır. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Bu süreçte de bizler sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Evet, videomun artık sonuna yaklaştım. Eğer merak ettiğiniz sorular olursa, anlatmayı es geçtiğimiz, atladığımız noktalar olursa bizleri tekrar aşağıda yazan numaralardan arayıp bilgilerinizi alabilirsiniz. Sizin de aynı şekilde satmayı düşündüğünüz böyle gayrimenkulleriniz varsa, daire olabilir, arsa olabilir, villa olabilir. Bunların satış sürecini hızlandırmamız için bu tarz tanıtım videoları sizler için de hazırlayabiliriz. Onun haricinde videomu beğendiyseniz, gezdiğimiz villayı beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Bunlar bizim için çok önemli kriterler. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki ev çekim videomda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.